Merhabalar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Herkes hoş geldi. Ben bir yandan isteğimi göndereyim. Merhabalar Feyzacığım. Şimdi Elifçimle o Amerika'da saatlerimiz biraz uyduğu için ters olduğu için şimdi ben ilk bir istek gönderiyorum. Ben davetiyemi gönderdim. Umuyorum iyisinizdir. Merhabalar. Seni mavi görünce dedim ki, görüyor musun? Ne kadar böyle Yani şey. kalbimiz bir. Rezancığım hoş geldin. Aslında işte ben bir yandan senden bahsetmeden evvel önce sana anlattıracağım ama tanışma öykümüzü de böyle anlatayım. Biz aslında Instagram'dan fiili inşallah sabırsızlıkla bekliyorum canlı tanışmamızı da ama çok uyduk. Benim aslında bugün mavi giymem hatta ceket giydim iş yerinde arkadaşlar da şey dediler ne kadar ciddi yani böyle şey yapmışsın giyinmişsin. Çünkü atamın huzurunda aslında saygı duruşunda bulunuyorum. Bugün bu sohbeti yapabiliyorsak Evet, onun 10 Kasım'da ölmediği içindir ve biz bu haklara sahip olduysak binlerce kere minnetle teşekkür ediyorum. evet kesinlikle. Atamın gözlerinin rengi diye başka bir gömlek giyecektim. Böyle takım giyip onu giyeyim dedim. 10 Kasım'a ithafen biz de bugün iş yerinde şey yaptık, tören yaptık. Böyle geçti. Şimdi Ben de ben de takipçilerimiz. dün akşam bunu düşünüyordum. Yarın sabah ne kadar özel bir günde ilk defa canlı yayına çıkıyorum. Özellikle çıkıyorum. Ben de işte Burada bir sabah kalkınca düşündüm hani böyle bir saygı duruşu dedim nasılsa 9'u 5 geçe hani saygı duruşunda bulunuyoruz. Kalplerimiz bulunsun. Aslında şekil değil hiçbir şey. Kalp ya ne eskiden hissediyor? üzüldüm biraz. Yurt dışında yaşamanın şeyleri bunlar işte. İncelikli ne diyeyim zor tarafları, bazı özel günleri falan burada pek Ama öyle. şöyle ben de Somali'de yaşadığım için Hı hı. mesela birinde Somali'deydim. Orada bulabildiğim hastanenin kantininde haley vardı sadece. Böyle herkese hani böyle değişiklik ve hani mevlütlerde bizim bir tatlı dağıtılır böyle bir şerbet dağıtılır falan ya. O şeyle tepsiye koydum bir sürü koliyle aldım. Herkese hani öyle dağıtmıştım. O yüzden Bizim burada sabah, özellikle ben buraya da not ettim. Biliyorsun bir Haşmatalı olarak hafızam çok güçlü olduğu için ve heyecan da tavan yapınca ben de beyin sisi şu anda tavan yaptığı için yok yok. hafızamı bazı kağıda aldım ve buraya da en başa Atatürk yazdım. Kendisini atamı, yüce atamı minnet ve şükranla anıyor ve gerçekten Anıyoruz, yad teşekkür ediyoruz. ediyorum. Yani özellikle sürekli son günlerde de dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte Aynen. her gün anıyorum. Teşekkür Aynen ediyorum. canım. Şimdi Elif Gürses kimdir? Tanımayanlar için. Bir tanıtsana kendine. Kısacık bir şey söyleyebilir miyim? Benim çok sevdiğim arkadaşım şimdi mutlaka izliyordur beni. Sabahleyin çok heyecanlıyım. Ben ilk defa çıkıyorum. Uzun yıllar oldu dedim. Aa, o da dedi ki bana Rüya Hoca'nın kollarına at kendini dedi. Şimdi öncelikle sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Birincisi ederim. beni konfor alanımdan çıkardığın için. Ben çünkü profesyonel kurumsal hayattan ayrıldığımdan, emekli olduğumdan bu yana uzun süredir hiç böyle konfor alanıma o kadar yayılmışım ki onun dışına çıkmamıştım açıkçası. İlk defa çıkıyorum. Hatta Evet. kendi kendime diyorum ki yıllardır kendimden bahsederken ki kendimden de uzun süredir bahsetmediğim için e, dedim ki yıllarca ulusal ve uluslararası konferanslarda sanki hiç sunum yapmamışsın gibi bu ne heyecan, küçük çocuk heyecanı gibi dedim. E, O yüzden sana teşekkür ediyorum. Bir Ben ikinci teşekkür teşekkürüm ederim. daha var. Hazır fırsatı bulmuşum, hazır bu insanlar izliyorlar bizi. Sana da özellikle bu sıkıcı
ve nasıl diyeyim, politik ve etiketlerin konuştuğu dünyada kendin olduğun için, samimi olduğun için ve o sıcaklığını da insanlara geçirdiğin için Sağ teşekkür olasın. etmek istiyorum. Canımsın. Başka türlüsünü bilmiyorum. Yani Yani böyle aslında müzik, kötü bir şey biliyor musun? hayır Hani kötü böyle bir şey değil. Bak beni tanıyanlar şimdi burada izliyorsa bilecektir. Ben çok ciddi bir insandım. Yani ciddi derken fazlaca profesyonel odaklı, fokuslu böyle. Fazla böyle ne diyeyim, mükemmeliyetçi. zihninde yaşayan, hala zihninde yaşıyorum ama oraya geleceğim. Bir insandım. İnsana müzik gerek, insana dans gerek, insana samimiyet gerek. Gerçekten. Bak bugün aslında insanlara güzel bir mesaj vereceksek eğer bu hastalıklar şeyinde bence buralara odaklanmalıyız. Evet. Ki oraya da odaklanacağım. Aynen. Bir şey ne derler, ezber bozacak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Elif Gürses Harika. kimdir? Elif Gürses güncel olarak Instagram'da, neden buradayım diyorum bazen ama Instagram'da gördüğünüz üzere işte bu pandemi sürecinde Uluslararası Amerika'daki IFM Enstitüsü'nden, Coaching Akademisi'nden sertifikalı sağlık koçluğu yapıyorum. Hı hı. Ama ondan öncesine gelirsek asıl orası bayağı bir uzun bir şey. Yaklaşık 20 yıllık bir kurumsal tecrübem var. Hı hı. Bunun %90'ı Türkiye'de, TÜBİTAK'ta. Hı hı. Yıllarımı ben TÜBİTAK'ta bilim ortamında, şu an nasıl bir ortam bilmiyorum ama bilim ortamında bilgi hizmeti sunarak e, en son 6 senesinde de TÜBİTAK'ın Ulusal Akademik Bilgi Merkezi yöneticiliğini yaptım. Hı hı. Ve o dönemlerde çok büyük bir heyecanla Türkiye'de o anda 80 olan üniversiteler, sonra hızla sayısı artan üniversitelere akademik bilgi kaynakları sunan projeyi yönettim. Ve tabii ki kurumsal diğer servisleri. Hı hı. 2006'da Hacettepe Bilgi Yönetiminden doktoram var. Akademik araştırma kütüphanecisiyim. Yani aslında bilgiyle haşır neşir olmayı Aynen. seviyorum. O Bilimin yüzden içinde sokaklarında geziyorsun bilimin. bilgiyle haşır neşir olmayı seviyorum. Bu da zaten zannedersem Instagram sayfama da yansıyor. Hı hı. Ve daha sonra ne oldu? 2000 yıllar da geçti. Nasıl geçiyor? 2011 yılında eşim daha öncesinde doktora sonrasında çalışmaları için, araştırmaları için yurt dışına çıkmaya karar verdi. Ben de sonuçta eş nedeniyle emekli olduktan sonra biraz erken onun peşinden Kanada'ya gittim. Aslında her şey orada başladı. Çünkü dün onu düşünüyordum, böyle yatakta düşündüm. Göç eğer böyle genç yaşlarda yapılmamışsa, 40'lı yaşlarda yapılmışsa insan bedeni için aslında bir travma. Travmalardan bir tanesi. Ve yas aynı zamanda. Çünkü ezberinizi bozuyor sizin. Bütün Alışkanlıklar. bildiklerinizi, bütün bildiklerinizi ilk günlerde hatırlıyorum. Tamam, hoş güzel. Başlarda çok güzel geçiyor. Yeni bir yere geliyorsun, heyecanlısın falan, keşfediyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Sonra birden diyorsun ki ben nerede alışveriş yapıyordum? Saçımı nerede kestiriyordum? Benim şurada bir tane şeyim vardı. Sürekli gittiğim bir yer Bakkalım, vardı. manavım. Ya da işte şurada şöyle bir yolum vardı, arabam vardı, evim vardı, her şeyim vardı, işim vardı falan. Ben neredeyim, ne yapıyorum falan diyorsun. Bunlar aslında büyük şeyler, ne derler, travmalar insan için. Tabii ki evveliyatı var. TÜBİTAK'ta çalıştığım, özellikle de son 6 senesinde yöneticilik yaptığım dönemler oldukça yoğundu. Çünkü kalabalık bir ekiptik, 50 kişilik bir ekiptik o zamanlar. Oldukça yoğundu ve benim de karakterim sağ olsun biraz mükemmelliyetçi olduğu için biraz fazla yoruyordum kendimi, fazla çalışıyordum. Anneciğim sağ olsun, onu da böyle her gün sevgiyle ve şeyle anıyorum. Anneciğim olmasaydı yapamazdım. Çünkü her şeyimi o şey yapıyordu. Bunu Hashimoto'ya şöyle bağlayacağım. Çünkü o yıllarda ben doktora yaparken, aynı zamanda kurumsal olarak çok yoğun bir işte çalışırken ve aynı zamanda da hamileyken, hepsi bir araya gelmişken ve o sırada da eşim yurt dışına çıkmış ve yalnız kalmışken ve bunların hepsiyle tek başına mücadele ederken yavaş yavaş o genler, aslında biliyorsun genlerimizde bir yatkınlığımız var ama onu tetikleyen tetikleyiciler sonucunda hastalıklarımız ortaya çıkıyor. Bence
O süreç oralarda başladı. Derken üstüne göç geldi. Sonra arkasından Kanada'da 2 yıl yöneticilik yaptım. Kanada'nın yine 3. büyük üniversitesi York Üniversitesi'nde. Çok yoğun geçti. Yani farklı bir kültür, farklı bir dil, farklı bir ortam, her şey Onu da farklı. mükemmel yapmaya çalışınca her şeyi sil baştan. Derken bende sinyaller vermeye başladı her şey. Zaten zorluyordum yani. Hı hı. Bütün Peki sen daha şeyim. önceden Hashimoto diye bir yani biz okulda görüyoruz. Şimdi ben bilmiyorum. Sen biliyor muydun Hashimoto diye bir şey duymuş muydun? Nedir, ne değildir diye. Ay tabii ki bilmiyordum. İsim de bana çok garip gelmişti. Hatta şöyle bir şey, Hashimoto'yu şimdi düşünüyorum da Hashimoto demiş miydi doktor, onu da hatırlamıyorum. Şöyle oldu. Hı. Ee, O sıralar benim ikinci çocuğa hamileye kalmak istediğim, yani evladıma bir kardeş vermek istediğim de bir döneme denk geldi ama tabii koşullar gereği çok yoğun, çok stresli bir dönemdi. Ve o süreçte herhangi bir sebep yokken infertilite ile tanıştım. Yani Yani aslında infertilite evet, araştırılması gibi araştırı, başladı. O evet, yüzden yani hani belki izleyenler için de nasıl başladı? Ben hep böyle poliklinik yaparken de hastalarıma Elif şeyi sorarım. Nasıl başladığı? Mesela bu işte akciğerle geliyorlar bana ama mesela bir metastaz geldi. Nasıl başladı? Şurasındaki bir sivilceyle başladı. Yani mesela ondan sonra akşam geliyordum böyle herkesin sivilcelerini kurcalıyordum evdeki falan yani böyle. hı hı. O yüzden ben bunları çok önemsiyorum. Evet, Evet, infertilite ile. infertilite ile başladı. Çünkü o dönemler işte 40'ların başındaydım. Tabii belki biraz geç olabilir ama aslında temelde Sınır. altyapı ile ilgili sorun. Hı Çünkü hı. şöyle bir şey var. Buraya da herkese söylemek istiyorum. Bir bebek bir bebek dünyaya gelebilmesi için koşulların uygun olması lazım. O toprağın, suyun. Ya gerçekten işte zihinde yaşıyorum diyorum ya, bunları hep düşünüyorum. Mesela çölde çiçek çıkmıyor. Kavuru sıcakta çiçekler yeşermiyor. Dolayısıyla siz bir Ortam, zemin. bebek yapacaksanız aslında onun toprağının, suyunun, onu besleyecek olana annenin her şeyiyle hazır olması lazım. O Ruhen de. Evet. hem ruhen hazır olması lazım, hem bedenen hazır olması lazım. O beden, o bebeğe ev sahipliği yapacak beden alevler içindeyken o bebek, Allah o bebeği de zaten sana nasip etmiyor yani. Aynen. Demek ki böyle bir dönemmiş. O dönem zaten besin nutritional deficiency'lerim de başlamıştı. Besin eksiklikleri de Eksikleri. başlamıştı. Hı hı. Demir eksikliği falan filan. Tam hatırlamıyorum. O zamanlar daha konuya çok vakıf değildim. Derken sonra aile doktoruyla oldu bunlar. İnfertilite tedavisi, herhangi bir tedavi görmedim. Ama o süreçte, çünkü ben olması gereken şeyin olacağına inanıyorum. Yani hiçbir şeyi zorlamamak lazım. Olacaksa olacak. Ama o sıralarda ilk defa tiroidlerime o zaman bakıldı. O zaman nodüllerim vardı. Hatta bir süre sonra onlar o yoğun iş temposu nedeniyle o kadar ben fark ediyordum kendimdeki değişiklikleri. Şimdi mesela tiroid ile ilgili Hı hı. semptomlar biraz bahsedecek olursak, Hı bir hı. defa bugün sabah da uyuyamayınca yüzün gözün şişiyor. Yani şişlik oluyor. Saçlarında kuruluk oluyor, saç dökülmeleri oluyor, cildin sürekli kuru oluyor, pul pul dökülüyor. Kilo yani beslenmenden bağımsız bir şekilde ne yesen kilo alıyorsun. Ki hayatımda hiçbir zaman kilo almamış bir insan olarak o kiloyu kontrol edememek bana anlamsız gelmişti. Ve tabii ki korkunç bir yorgun ve halsizlik. İşte bu süreçlerde başladı. İşte kontroller sırasında, tiroid kontrolleri sırasında nodül çıktı. Nodüllere biyopsi yapıldı. Heyecanlıydı yani. İlk defa tiroidle o zaman tanıştım. Ama şunu da söylemek istiyorum. O zaman bana doktor sen Hashimoto'sun demedi. Yani genelde de denmiyor zaten. İşte benim aslında biraz buradaki rolüm bir hasta olarak içerlediğim ve bu süreçlere başlamama sebep olan şeydir bu. İnsanlar tam bilmiyorlar ve tam yönlendirilmiyorlar ve nasıl diyeyim,
Tamam, tiroidlerimize bakılıyor, TSH'ımıza bakılıyor. O TSH'ımız eğer standart değerlerin içerisindeyse beklemeye alınıyorsunuz. İşte ilaç almıyorsunuz falan filan ki benim o dönemler zaten standart kabul edilen değerlerin içerisindeydi zaten TSH'ım. Evet. Zannedersem nodüller nedeniyle ultrason yapılıp nodüller Hı hı. nedeniyle. O dönemde belki yoktu, sonradan gelişti. Hani No. onları Zaten bakıldı direkt mı? öyle başladı. Çünkü biliyorsun tiroid hastalıkları ya hipotiroid, hypertiroid oluyorsun. Hı hı. Hipotiroidin genelde %90 sebebi Hashimoto oluyor. Ya da işte fonksiyonel olarak işte iot eksikliğine bağlı falan gelişebiliyor. Çoğunlukla Yani zaten hipotiroidi Hashimoto de. Hı hı. kaynaklı. Hı hı. Ama dediğim gibi yani aslında bunun tohumları çok önceden çocukluğunuzdan atılıyor ki fonksiyonel tıp da zaten hikayenizi o yüzden dinliyor. Yani sizi oraya getiren bir şey var. Bir gecede gelmiyorsunuz. Hı hı. Ama bugün ben ezber bozan bir şey söyleyeceğim. O da şu. Benim hastalığım hiçbir zaman beslenmeye bağlı olmadı. Yani birçok insanın böyle genel olarak bahsetmiş olduğu bir şey var. İşte beslenmem çok kötüydü, çok kötü besleniyordum. İşte şöyle yiyordum, böyle yiyordum. Ben hiçbir zaman bir börek ya da çörek gördüğümde heyecanlanan bir çocuk da olmadım. Yetişkin de olmadım. Hiç unlu mamuller yeme gibi bir şeyim de olmadı. Şekerle ilk defa kocamla evlenince tanıştım. Yani tatlı yemekle. Hayatımda tatlıyla tanışmamıştım. Yani o Dolayısıyla glutensiz hani hayır bir Hashimoto'm var, gluten yemiyorum tablosunun işte ben kriterlerine uymuyorsun. uymuyorum. Hayır. Çünkü ben onu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman hayatımda her zaman güzel beslenmeye tabii ki o zamanlar bilgili değildim ama çocukken bile anneanneme böyle ıhlamurlar ya da işte neydi onun adı? Isırgan otları falan filan böyle onlarla Nutrikulus. Hı çaylar hı. yapan falan bir insandım. Yani hiçbir zaman beslenmeyle ilgili bir sorunum olmadı. Şekerle böyle tatlıya karşı bir zaafım olmadı. Hatta geçen gün bir danışanım bana diyor ki Elif Hanım kusura bakmayın baklava yedim ne olur falan diyor. Baklava siz hiç özlemiyor musunuz baklavayı diyor bana. Ben de dedim ki ya benim bakış açım farklı. Yani ben baklavaya baktığım zaman üzerine şekerli su dökülmüş hamur görüyorum. Yani o bende bir heyecan uyandırmıyor. Yani bende öyle bir şeyi yok yani. Yeri yok. Yani demem o ki benim hiçbir zaman beslenmeye bağlı olmadı. Aa, Peki nasıl kondu sana tanı hani tam demeleri Hashimoto var sende denmesi hani ondan sonra başlayan sürece geçmeden önce e, ne değiştirdi nasıl bu yola girdi ya ben tanı? biraz meraklı bir insanım. Dediğim gibi bilgiyle de haşır neşir olduğum için kendimi Hı hı. kütüphaneye gittim. O zamanlar şeyle tanıştım. Doktor Datis Karazian galiba yanlış telaffuz etmiyorsam onun bir kitabı var. İşte benim tiroid lablarım normal. Neden hala işte bunu şey yapıyorum Türkçesi böyle olan bir kitabı var onun. Ben o Hı hı. kitabı ilk o kitapla tanıştım ve o kitap benim hayatımı değiştirdi. Yıl 2013 bu arada. O kitap benim hayatımı değiştirdi. Şöyle değiştirdi. Çünkü tiroidi, Hashimoto'yu falan anlamam. Dolayısıyla biraz anlayınca kendi doktorumla aynı dilde konuşabilmeye başladıktan sonra bunun Hashimoto olduğu gündeme geldi. Çünkü Gündeme benim geldi. tiroid değerlerim o sıralarda zaten normal kabul edilen, geleneksel modern tıbbın normal kabul ettiği subklinik deniliyor oralar biliyorsun. Evet, Belli sıfır. Hı hı. aşamalarla gelişiyor bu Hashimoto hastalığı. O dönemde o sınırlar içerisindeydi ama işte infertilite ile ilgili bir durum olunca Diğer bana testler. ilaç başladılar. Ovülasyon için mi? Ya işte tiroidi biraz TSH'ı biraz düşürmek için. Zaten bu olay Tiroid böyle. ilacı. Tamam. Hı hı. Tiroid başlandı o zaman bana. TSH'ı biraz düşürmek için ve herhangi bir şey de yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı derken benim 2013 yılı itibariyle kitapları kurcalamam, araştırmam falan filan derken buralara getirdi beni. Yani biraz Hashimoto'yu kendi kendime keşfettim diyebilirim. Öyle Yani oldu. içinde labirent gibi aslında hastalıklar. O yüzden benim mesela takipçilerimin hepsi çok özel ve kıymetli. Çünkü
bütün yollar nefese çıkıyor ve nefes farkındalığına ulaştığında insan, ki işte senin de nefes koçluğun, hani oradan yollarımız kesişti. Şimdi Hindistan'da gidip yogik nefesler üzerine çok üst düzey takipçim de var. Çünkü hani birbirinden hiçbir şeyi ayıramıyoruz ve hastalıklar ve semptomlar aslında hani işte subklinik ve kliniğin ortaya çıkışı ve tedavideki o bireysel yönetim çok çok önemli. O yüzden senin anlatman çok önemliydi. Hani bana göre oradaki değerlerin değişimi takip ettiğim hastamda değişebilir. Onun yakından takip ederim, düzenlerim. Ama mesela işte hani bireysel tıp diye bir şey artık var yani. O yüzden yaşam koçlarının da bireysel kişiyi takip edip gözlemleyip değerlendirip yönlendirmesi çok önemli. Çünkü şimdi tamam, doktor tedavisini planlamalarda müdahaleleri yapar ama her şey o kadar bireysel ki bedenin çalışmasında. O yüzden tiroidini de sen yönetiyorsun. Aslında tiroidlerine de sahip çıksınlar diye senin anlatmanı çok istedim ben. Biz Bu bunun konuyu. ismini konuşurken neden ben bunun bireysel Hashimoto yönetimi olmasını istedim? Çünkü gerçekten hastalığınızın etiketi ne olursa olsun hastalığınızın direksiyonunda sizin olmanız gerekiyor. Gerekirse beraber çalıştığınız sağlık ekiplerini yönlendirmek veya Doktorunuzun görmediği, o sağlık ekibini, hatta öyle bir şey ki doktor seni kısacık bir süre içerisinde senin anlattığın hikayeyle tanıyor. Dolayısıyla senin o hikayeyi ya da verdiğin bilgiyi doğru verebilmen bile yine senin aslında o direksiyonda olmanla ilişkili bir şey. Yani direksiyonda olursan ve sen farkında olursan o zaman sen o doktora doğru bilgileri verebiliyorsun. Çünkü o zaman ilişkilendirmeyebilirsin. İşte bademciklerim yoktu. Bunu söylemeyebilirsin, bademciklerinin olmadığını. Ya da işte ne bileyim bir kaşıntım vardı, cildimde kaşıntı oluyor. Ya da ne bileyim depresif hissediyorum kendim, ki biliyorsun bir süre önce yazmıştım, depresyon, anksiyete falan, bunlar tiroid hastalıklarıyla çok ilişkili. Dolayısıyla zaten problem onda. Her bir şey için farklı bir doktora gitmek. Kendimi depresif hissediyorum. Haydi işte gideyim ben işte psikiyatriste gideyim. Psikiyatrist bana bir antidepresan yazsın. İşte ne bileyim öteki branşa, öteki endokrine, branşa KBB'ye, ya işte burnu KBB'ye sulandı, gitsin. göz Ya doktoruna. insanların gerçekten şu an yani hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta fonksiyonel tıpta bile öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey kişinin kendi hikayesinde gizli. Fonksiyonel tıpın babalarından kabul edilen birisinin bir şeyini paylaşmıştım. Doktor Sidney Baker galiba. O da diyor ki hastalığa değil, hastaya odaklanın. Çünkü hastalıklar bir üniforma değildir. Hastalıklar tamamen bireyseldir. Dolayısıyla ben Hashimoto'yum, sen Hashimoto'sun diye, etiketimiz aynı diye bizim hastalığımızı ortaya çıkaran nedenler aynı değil. Dolayısıyla bende gluten şu kadar etki yaparken sende gluten bu kadar etki yapabilir. Ya aynı etkiyi yapmıyor herkeste her şey. Bunu Ve sen seni net oraya biliyorsun. getiren şey aynı şey değil. Her şey hikayende gizli. Yani bu duvarda kabarıklık var. Sıvanın birinci katında da olabilir sorun. Oradan geçen burada da olabilir. Pencerenin kıyından da giriyor olabilir. Dış cepheden yani o gelen yollardaki ortaya çıkaran nedeni, kök nedene yönelmek, bunu da bazen gerçekten doktor atlayabilir ve ya da yani atlamayıp yakalasa bile sen döndüğünde eğer bireysel yönetmeyi öğrenmezsen doktor söyleyecek. Mesela sen böyle anlatırken Ayten Hanım var şimdi, böyle çok zor, hani geçen gün anlattığım unutulmuş trafik kazasında anlattım, çok güzel, muhteşem toparladı. Trakeostomi kanını çıkardık. Şimdi ben arada mahsus işleri böyle yapıyorum, bilgisayarda çalışmalarım, işte ordurlar bilmem ne. Gidip arada taciz ediyorum, tamam mı? Serviste yatan hastalarım. Baktım klimayı açmışlar, camı kapatmışlar, kaykılmış böyle biraz. Dinleniyordum. Çalışmış zaten. Sakın dedim, geldiğimde seni yatıyor görmeyeceğim. Hemen camı açtım. Taze oksijenizasyon. Hani böyle bir konfora, böyle yayılmaya çok müsaitiz.
Hı hı. Aslında işte bunu istemiyor beden. Evet, dinlenmelerimiz de olmalı ama e, doğru emekleri doğru yerlerde vermeyi sen Hashimoto'da nasıl yaptın? Bize şimdi onları anlat. İşte beden ne istiyor? Sağlıklı olabilmek, iyi yaşayabilmek ne istiyor? Aynen bizim aslında doğada bir ağaçtan, bir çiçekten farkımız yok yani. Bir ağacın toprağı kötüyse, bir ağaca bir böcek dadanmışsa ya da ne bileyim yeterli ışığı yoksa, suyu yoksa, herhangi bir ortamı müsait değilse, atmosferi müsait değilse o ağaç güzel böyle güzel hale Serpilemiyor. gelemiyor. Bizim bedenlerimizin de bundan farkı yok. Yani bizim için de aslında koşulların, her şeyin bedenin güvende hissetmesi lazım. Gerçekten çok böyle mucizevi bir biyolojik ileri düzey bir sistemiz. Şimdi çok güzel bir şey not aldım buraya. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok önemli olduğunu Hı düşünüyorum. hı. Fonksiyonel yaklaşımla ilgili. Ama ondan önce yine bu fonksiyonel tıpın babasının söylediği bir söz var. Bunu bir yere aklımızda tutalım. Diyor ki, eğer size çivi batıyorsa o çiviyi ağrı kesiciyi kullanarak o çivi kendinizi iyileştiremezsiniz. Çözüm o çiviyi çıkarmaktır. Bak bu çok önemli bir şey. Yani siz nedeninizi bulmazsanız onu ilaçlarla baskılayarak yani işte ben tiroid hastasıyım, Hashimoto'yum, ilaç alıyorum, iyiyim. Hayır, iyi değilsin. Sadece baskılıyorsun. Hormonlarını dengelemene yardımcı oluyor ama altında yatan sebep hala orada duruyor. Aynı şekilde birisi sormuştu, tiroidlerim alındı, Hashimoto'm geçti mi? Tiroidlerin alındığı zaman o Hashimoto'nun ya da zaten Hashimoto bir immün sistem hastalığı. Onu söylemeyi unuttuk, belki başta söyleyecektik. İmmün sistem hastalığı bir kronik inflamasyon, yani tiroid dokusuna saldıran bağışıklık sisteminin böyle bir hastalık. Dolayısıyla da aslında problem sizin tiroidinizde ya da tiroid bezinizde değil. Sadece genetik yatkınlığınız tiroid olduğu için, genetik yatkınlığınız belki işte romatizma olabilir. Farklı yani bağışıklık Otoimmün hastalıklar grubunun sistemi. hepsi. Fibroz İmmün, dokunuz olabilir. evet, immün hastalıklarda hedef genetik şeyinizi, altyapınız belirliyor. Nereye hedefleyeceğini ama Nereye? aslında temelde hepsinin sorunu immün sistem dengesizliği. İmmün sistemin kafasının karışması, yanlış çalışması, kendine hedef araması kaynaklı oluyor. Dolayısıyla yani bir ağrı kesici alarak o çiviyi çıkarmadan o sorunu çözmüyorsunuz. Ve diyor ki eğer size 2 çivi batıyorsa bu çivilerden sadece bir tanesini çıkarmanız da sizi %50 iyi yapmaz. Bu ne demek? Hastalığınıza sebep olan nedenlerinizi ince şey yaparak, araştırarak tek tek Araştırıp bulmanız bulacaksınız. durumunda güvende hissettiğinde, beden güvende hissettiğinde, bağışıklık sistemi saldırısını yavaşlattığında ancak o durumda yavaşlatır. O zaman sizin hastalığınız remisyona giriyor. Mesela benim bu pandemi döneminde çok beklenmedik bir şekilde annemi kaybetmem Hı hı. ve sonrasında gelişen özel hayatımda, aile içerisinde ki olan şeyler, Değişiklikler. değişiklikler, dengelerin bozulması, e, işte arkadaşlar falan filan, işte yurt dışındaki Çevre. Hı hı. çevre falan derken bu bir travma aslında. Yani şimdi e, hepimiz sonuçta vefat edeceğiz ama beklenmedik bir anda en yakın arkadaşım olan anneciğimi böyle bir gece varken ertesi sabah yok olunca bu bende çok büyük bir şok etkisi yarattı. Bu bir travma. Yaz. Tabii. Gabor Mate'nin dediği gibi travmalar başınıza gelenler değil, onun sizde bıraktığı yaralardır. Benim yaram henüz iyileşmedi. Çünkü benim ilişkim çok daha farklı bir boyuttaydı belki ve sonrasında gelişmeler. Hı hı. Derken benim Hashimoto'm tekrar remisyondan alevlendi. Bunu şunun için anlatıyorum. Otoimmün hastalıklar yönetilir, dans edilir yani. Bir geri adım atarsınız, bir ileri adım atarsınız, bir iyi olursunuz, bir gün çok iyisinizdir, bir süre çok iyisinizdir ama bazen hayatınızda beklenmedik şeyler olur, geriye gidersiniz. O yüzden umudu kaybetmemek lazım.
İşte aslında hani bu ilahi mühendislik harikasıyız diyorsun ya. Hı hı. Benim de nefes anlatma sürecim böyle başladı. Yani otoimmün bir hastalık. İşte malignitelerle ben çok haşır neşir olduğum için geliyor işte hasta bir tane kağıt. İşte bunun sonucu ne? İşte bugün mesela bir adenosea operasyon patolojisini Frozen çalışmış arkadaşım Hasan aradı, işte bir tanıdığım adenoymuş. Hani bir anda ama hiçbir şeyim yoktu ama bir şeyim var ve işte çok mu kötü diyorlar hastalarım. Nasıl denir ki, yani anlatabiliyor muyum? Mesela evlatları genelde söylemememi istiyorlar ve saklıyorsun. Patoloji çıkınca karar verilir. Gerçekten radyolojik değerlendirmeyle bir tanı koyamayız. Fikir sahibi olabiliriz. Belki %90-99 düşündürür ama özellikle kanser, malign hastalarımızda ya da işte bu otoimmünitede de aslında mesela bu antikorlar ve ölçümler, doku testleriyle tanı konuyor. Ve aslında Elifçim, benim gördüğüm şey de buydu. Senin aslında otoimmünite dediğimiz, bizim senin çok iyi yönetmeyi öğrendiğin şey bir şekilde seni korumak için yapılmış bir sistem. Kurduğun alarm sistemi, şifreyi unutuyorsun, girerken seni vuruyor. Aslında sen hırsız girdiğinde, terörist girdiğinde vursun diye sağladığın güvenlik ekibin, işte bir malikanen var. Güvenlik şefi tutuyorsun. En iyisini tutuyorsun ve çok hassas. Senin kılık değiştirdiğinde sen olduğunu tanımıyor. Ve seni yaralamaya, zedelemeye ve işte otoimmünitede özellikle akciğer tutulumu da çok fazla oluyor. Yani bu seronegatif şeylerde, spondiloartropatilerde, Wegener, PAN türü akciğeri tutan otoimmün hastalıklarda, çünkü fasyaların da çok direkt tutulduğu hastalıklardan biri. Romatoid artritte mesela en çok şeylerden biridir pleural efizem. Fibromiyalji benzer şekilde. Fibromiyalji, işte fibroz dokulara, fasiyal dokulara, fizik tedavinin konusu içine giren ama nörolojinin de. Ya aslında hani biz branşlaşmış durumdayız ama işte ben göğüs cerrahıyım. Atıyorum Emel Hanım nörolog, işte Şule Hanım hicran fizik tedavi uzmanı Sema. Ama organların branşlaşması yok. Birbirleriyle uyum ve haberleşme içinde, hani birbirlerinden çok net konsültasyon istiyor. Yani benim burnum işte atıyorum ayağımla bile haberdar. Yani benim aldığım nefes topuğuma kadar gidiyor ve benim hipoksik kalışım benim karaciğerimde bir protein sentezlettiriyor ki rüya yeterince teşekkür etmiyor dedirtiyor. Harikasın, çünkü benim de buraya özellikle mutlaka bu konuşulmalı dediğim konuya değiniyorsun. Fonksiyonel tıpı bugün tanışmamıza sebep olan kişi Jeffrey, galiba Bülent, isimler konusunda iyi değilim. İşte branşlaşma dedin az önce. Değil mi? Şu anki sistem branşlaşma üzerine. Tabii anlaşılır bir şey. Çünkü branşlaşma aynı zamanda o alana daha çok spesifikleşmek gerekiyor. Uzmanlaşmak, o alana fokuslanmak demek. Ve gerçekten de biyolojik sistemler olarak o kadar karmaşığız ki, o kadar karmaşığız ki. Yani inanılır gibi değil. Ama öte yandan işte fonksiyonel tıpın, bugün fonksiyonel tıp yapan kişi diyor ki aslında biz bütün organ sistemlerinin network'üyüz. Yani biz birbirinden ayrı şeyler değiliz. Yani senin ağzın bağırsaklarından ayrı bir şey değil. Nefesin karaciğerinden ayrı bir şey değil. Hepsi birbiriyle bir network içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla sistem yaklaşımı gerekiyor. Evet. O yüzden nefesimize teşekkür ediyoruz. Ben geçenlerde bir zirvede dinledim. Çok etkileyici bir ismi vardı. Fasya, lenf sistemleri ve karaciğer. Bak şimdi hepsi birbirinden ayrı şeyler gibi değil mi? Fasyal sistemler. Bunu kaç yıl önce yazmıştım. Çok etkilenmiştim fasyadan. Şimdi şu an çok popüler oldu. Fasyal sistemler ne alaka, karaciğerle nasıl bağlantısı var? Değil mi?
Ama Var bütün işte. böyle bütün vücudumuzu örmüş bir ağdan bahsediyoruz. Onun içerisinden geçen sinir ağlarından bahsediyoruz. Ve nefesimizle yönetebildiğimiz bir sinir sisteminden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla da o akışın sağlanması, lenflerin akışı ve dolayısıyla Mesela toksinleri işleme kapasitemizin artması, dolayısıyla bak, karaciğerimizin üstündeki şurada da fascialar var. ya. Şunların her birinin üzerinde ve hani her bir baloncuğun içine giden lenfatiği, temiz kan, kirli kan, hatta akciğerde aslında kirli kan geliyor buradan. Temiz kan maviyle gidiyor. Tüm vücutta mavi görünür ama yani o lenfatik sistem de akciğerdeki dolaşımla aynı şekilde temizlenme aşamasının bir parçası. Hı hı. Fasiyeye devam et sen. Evet, yani işte bu her şeyin birbirine bağlı olduğu sen de bahsettin. Hı Bunu hı. unutmamamız gerekiyor. Bir nefesimiz karaciğerimizi nasıl etkiliyor? İşte böyle etkiliyor. Çünkü sen nefesinle birlikte sinir sistemini yönetebiliyorsun. Bütün o sinir sistemi, yani bazen o içimdeki yaşayan canlı şey gibi bir şey, mucizevi bir şey var. Beyninden çıkan Hı hı. Hı hı. sinirler, özellikle vagus siniri. Hı hı. Bütün Hı vücut hı. dolaşarak işte o organlardaki reseptörlerle bilgi alması, o bilgiyi beyne taşıması, beynin o organları komuta etmesi, dolayısıyla o sistemin çarkın işleyebilmesi Hı hı. ve işte nefesinle birlikte aynı zamanda bu dolaşımın, toksinlerin, lenf sisteminin iyi çalışması demek karaciğerin üzerindeki yükün azalması. Demek ki bence bu otoimmün hastalıklarda, birçok böyle kronik hastalıklardaki en kritik organ karaciğer. Kesinlikle. İşte bu proteinlerin sentez ve üretimi için de çok önemli. Yani kemik iliğini uyararak oksijeni taşıyacak o hemoglobinin kemik iliğinden sentez emrinin işte karaciğer böbrekle koordineli. Ya aslında biliyor musun? Hani karaciğer çok önemli diyorum. Şimdi akciğer çalışmazsa olmuyor. Hani ay ama kalp çok önemli diyorum. Hani bir damar tıkanınca. Şimdi beyindeki işte medulla oblongata'ya bir pıhtı geliyor. Beyin kanaması oluyor. Yani organlar arasında böyle bir şey Evet. yapamıyorum hani. Onlar Ya da zaten mutlu mesut organlarda geçirince sorun ekip yaşanmıyor. çalışıyor. Ekip Efendim? olarak, organlarda ekip olarak çalışıyor. Aynı orkestra gibi. Yani bir Aynen. yerden bir şey bozulursa tüm müzik bozuluyor. Ya mesela Aynen. bugün sabahleyin ben çok heyecanlandım, değil mi? Böyle çok heyecanlandım. Ne oldu? Nefes alışım değişti. Nefesim hızlandı. Ne oldu? Kalbim birden ritmi değişti. Ondan sonra ne oldu? Birden karnımda ağrı. Bak bunlar hepsi aslında organlar arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Tabii, tabii, dengeye Karnımda ağrılar getirmeye çalışıyor. Karnımda ağrılar olmaya başladı. Derken bağırsaklarım falan derken ya bak hepsi birbiriyle o kadar iletişim halinde ki dolayısıyla işte senin sinir sistemini regüle edememen demek senin aynı zamanda bağırsaklarını, sindirim sistemini regüle edememen demek. Hı hı. Düzenleyememen demek. Sindirim sistemini düzenleyememen demek senin karaciğerinde yük olması demek. Şey, Böyle yani böyle böyle bir aslında değişti. bütün hepsi sanki ütünün böyle ayarı gibi böyle ısınır da pıt atar ya ütü. Her ütü yapışımda bunu düşünürüm. Ya insanlar da aslında böyle bir ütü gibi. Yani nasıl hani blender'a bir şeyler koyuyorsun. Sabah şey hani karıştıracaksın. Oturmayınca, tık demeyince ya bir şey ben böyle yeni bir tane almıştım. İlk kullanırken oturtamamışım alışana kadar çalışmıyor. Yani aslında insan denilen varlık da işte etki eder mi? Ya inşallah maşallah yok. Yani nefesin varsa ne kaybediyorsun ki? Yani benim işte bu Triflo'yu etkin kullanıma dahil etme heyecanım ve sevgim herkese öğretme çabam da bu yüzden başladı. Ya bu kesin artı buna devam et. Onun dışında tabii ki işte sen şimdi Hashimoto'dakileri bize söyleyeceksin. Nelere dikkat edesin. Ya bu bir cepte. Kullan, yap.
Aslında Evet. o cepte dediğin şey aslında o kadar önemli ki. Gerçekten. Bak az önceki bağlantıyı söylüyorum. Ne dedim? Benim hiçbir zaman beslenmeyle ilişkili olmadı dedim. Yani hiçbir zaman olmadı. Yani gençliğimde de yani Evet. biliyorsun gençler şu anda çok kötü beslenmeye meyilli. Ben de öyle bir demek ki doğam gereği böyle bir şey vardı. Tabii ki Hı hı. şu Şans. olduğu gibi, şu Evet. an olduğu gibi böyle gıdalara bir bilgi gözüyle bakmıyorum. Onların taşıdığı, şu an öyle bakıyorum. Yani Aynen. renklere bilgi gözüyle bakıyorum. Yediklerime bilgi gözüyle bakıyorum. Hiç Aynen. şey hissim yok yani. Böyle bir şey canım istesin ya da işte şunu özledim. Yok. Ben Adana'da büyümüş bir insanım. Ben lise yıllarımı Adana'da Vallahi. yaşamış bir insanım. Ve Adana'ya gittiğimde tatil için yurt dışında yaşıyorum. Gittiğim zaman kebap değil mi? Kebap Tabii tabii. isterken ben kebapçıya lütfen ekmeksiz istiyorum dediğim zaman nasıl yani falan. Yani benim canım ya da lahmacun yani yemeyen. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Yani sen Ya bozuyorsun raconu. ya şey olacak. E, Neyse biraz da komik olsun. Adana'da ben kokoreç de severim. Kokoreç yemek istedi canım. Ondan sonra kokoreççiye gittim dedim ki ekmek arası istemiyorum tabakta istiyorum dedim. Abla ekmeğin içine alırız dedi bana. Yani onu kiloyla falan bir ilişki yok dedim. Hayır istemiyorum dokunmasın. Sadece şey tabağa koyabilirsiniz falan. Bana böyle çok anlamsız bir O da şekilde. yenir mi? Kara buğdaydan lavaşla gideceksin oraya. Yok ona da gerek yok. Gayet güzeldi yani. Neyse dediğim gibi beslenme değil. Sen çok güzel söylüyorsun. Bir nefes aslında içerimizdeki bütün her şeye bilgi yollamak. Resim. İşte aslında Onu oraya bir de ben şeyi de belirtmek isterim. Tiroidler bu ifade çakrası. Gerçi sen de yoga konusunda ona da girersin. Hiç oraya girmeyeyim ben. O kısmından. Bizim peki şimdi benim Haşimatoğlu arkadaşlarımdan da kaçırmayın dediklerim tekrar kaydedeceğim için izleyecek olanlar da olacaktır. Birinci basamak nelerle başlayacaklar? Tanı kondu sana. Sen neleri ne yapıyorum oldun bir bireysel yönetmede neyi Şimdi nasıl yapsam dedim. öncelikle bana sorarsan en önemli şey farkındalık artacak. Yani önce bileceksin. Ben herhangi bir şeyi bilmeden onu hayatıma alamıyorum. Yani Evet. herhangi bir şeyin birisi bana işte şunu al değil mi? Sana işte bana dersin ki işte bak rosemary bak yanımda taşıyorum. Hı Yani hı. rosemary kullan. Ben bunu neden kullanıyorum? Yani bunu bilmeden tabii herkes şey yapamaz belki. Hastalığınızı öğrenin diyoruz. Evet, öğrenin diyorum. Ayrıntılı. Yani bir şeyi çünkü Hastalığınızı öğrenin. bazen bana böyle ayaküstü glutensiz besleniyorsun. Ne oldu Hashimoto'n geçti mi gibi sorular geliyor ya. Bu soru bana çok şey geliyor. Yani çok Sığ. affedersin sığ geliyor. Yani gluten olayın sadece bir parçası ve ben o zincirin o küçük halkalarından bir tanesi. Ben mesela gluteni %100 glutensiz besleniyorum. Kaçamak da yapmıyorum. Ha bunu bir sıkıntıyla da yapmıyorum. 10 yıldır böyle besleniyorum. Alışkanlık. İlk 5 yılında aralarda atıştırmalar falan yapardım. Ama ben yani o zincirin sadece bir halkası, küçük bir halkası. Glutensiz neden besleniyorum? Çünkü bağırsaklarımdaki işte biliyorsun hikayeyi. Hı Geçirgen hı. bağırsak aslında kronik hastalıkların Hı hı. en önemli şeylerinden, tetikleyicilerinden bir tanesi. Hı hı. Senin o bağırsaklarındaki o geçirgenliği yapan şey sadece gluten değil tabii ki. Ama Hı hı. gluten de bir tanesi. Ben bunu Evet. biliyorum. Yani Hı hı. dolayısıyla vücudumun reaktif şeylerden uzak tutuyorum. Evet. Ayrıca bir özelliği daha var gluten ve tiroid arasında. Bağışıklık sistemimiz çok akıllı ama bazen de işte bu moleküler benzerlik diye bir şey var. Bu protein yapısıyla glutenin tiroid yapısının benzerliği sebebiyle de yani aslında yanlışlıkla da hedef alıyor bazen. Dolayısıyla ben onun üzerindeki yükü, onun o şeyini azaltmak için gluteni hayatımdan çıkarttım. Ama bu sadece bir parçası. Yani Evet. gluteni hayatından çıkartmak hastalığının geçeceği anlamına gelmiyor. İlk adım hastalıkla ilgili seni oraya getiren sebepler neler olabilir? Onu bilebilmen için de biraz tabii ki bunu anlaman lazım. Bunu anlamak öyle
Bir gecede olan bir şey değil. O yüzden biz koçlar varız. Hekimlere destek olmak için. Çünkü Aynen. hekimin de vakti yok. Bir insanın böyle hikayesini dinleyip o parçaları bir araya getirmek ya da kişiyi motive etmek için. Bu sistem şimdi şöyle oldu Rüyacığım. Ben onu görüyorum. Hekimler hala vakitleri yok. Ama kronik hastalıklar vakit istiyor, zaman istiyor. Hem kişi için de zaman istiyor, sabır istiyor. Hem Kendisinin öğrenmesi, kendisinin öğrenmesi için yönetmeyi. zaman istiyor. Aynı zamanda da motivasyon olacak. Sürekli böyle geriye düştüğün zaman tekrar kalkacaksın, tekrar hareket edeceksin. Yani bu böyle bir dans. Sürekli yöneteceksin onu. Dolayısıyla da Bitti aslında gitti diye bir şey yok. yok. Yani Hiçbir zaman bitti gitti diye bir şey yok. Yani ben işte bundan kurtulur muyum? Bir de böyle hani Hashimoto'mu yendim. Bu göreceli bir kavram. Cure diye bir şey yok. Remisyona sokarsın, geriye alırsın, durdurursun, atakları durdurursun. Ama hiçbir zaman tamam bu iş oldu bitti denmez. Kırılmış bir vazoyu mükemmel bir şekilde bir araya getirsen dahi ufacık bir şey de o çatlaklardan tekrar kırılır. Demem o ki yani kronik hastalıklar hayat boyu yönetilecek hastalıklardır. Ama şunu unutmamak lazım. Bence vurgulamak gerekiyor. Çakralar dedim. Tiroid onu da. ifade çakrasıdır. Ya benim gibi böyle çok konuşursun. Ben ya çok konuşurum ya hiç konuşmam. Ben de şimdi 13 dakikamız kaldı. Yorumları sorular varsa açayım da soruları da şey Az yapalım. önceki şeyi söylemek istiyorum. Tabii. Sen Bu de bir önemli. yandan anlat. Nelere bakılacak dedin? Evet. İşte kök nedenler. Genelde aslında bağırsaklarla ilgili kök nedenler var. Sindirim, emilim sorunlarıyla başlıyor her şey. Yani sindirim, emilim sorunlarının nefesinizle ve sinir sisteminizle de çok ilişkisi var. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla sindirim, emilim olmadığı zaman besin yetersizlikleriniz oluyor. Bağırsaklarınızda problem olduğu zaman aynı zamanda gıda hassasiyetleriniz artıyor. Ben iddia edebilirim ama ispatlayamam. Otoimmün hastalıkların birçoğunda enfeksiyonlar çok etkili. Ama bunlar hani ön plana çıkmıyor genelde tedavilerde. Beslenmede tam olarak nelere dikkat edeceğimizi anlayamadık demişler. Kabaca sen biliyorsun ama hani Beslenmede işte vücudun enflamatuar gıdalar diye vücudun aslında vücutta enflamasyon yapan ve reaktivite yapan, bağışıklık sistemini zorlayan başta şeker. Aslında bunlar çok bilindiği için söylemedim. Başta şeker, şekerli paketli gıdalar, gıdalar. tahıllar, paketli gıdalar. Paketli gıdalardan hiç bahsetmiyorum bile yani. Paketli gıdalar, kimyasal şeyler, hazır ya doğadan gelmemiş, pakete girmiş hiçbir şey aslında sana bir fayda sağlamıyor. Her şey renkli ve doğadan beslenme. İşte süt ürünleri çok tartışmalı biliyorsun. Ben Evet, bir evet. inek sütünün proteininin insan bedeni için çok ağır olduğunu, bağışıklık sisteminin üstünde Ben de yük olduğunu çıkardım. hala düşünüyorum. Badem sütü Dolayısıyla içiyorum ben de. Badem ya ya da yulaf sütü. dolayısıyla da bir inek sütünün yani o inek yapan o sütün proteinine ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Arada sırada keçi olabilir. İşte bol sağlıklı yağlar, Evet, zeytinyağı, orta kaliteli, zincirli. Evet, evet. kaliteli Kıymetli yağlar. zeytinyağı, kıymetli yağlar çok kıymetli. Kaliteli protein yeterli miktarda, çok abartmayacak şekilde. O protein konusu çok şey. Ben kesinlikle vücudumuzun işleyebilmesi ve bazı dokularımız için amino asitlere dolayısıyla da hayvansal proteine ihtiyacımız var. Ama abartmamak lazım. Daha çok bizim bitkisel beslenmeye yoğunlaşmamız, renklere, doğanın renklerine yoğunlaşmamız, onların taşıdığı bilgileri almamız lazım. Beslenme konusu böyle. Evet. Ama İfade dediğim gibi çakrasını beslenme diyorum. sadece bir parçası. İfade çakrası diyorum. Evet, bu Evet. Aynur enerjisel Hanım şeyler. haklısınız. Kirli her şey sağlıklı hani taze doğal bulması çok zor. Evet hepimizin kirlenmedik gıdaya ulaşması e, evet zor ama yapacak bir şey yok yani olan e, bir şey yok. Evet. İşte o yüzden zaten bence şu anda hastalıkların bu kadar artmasının sebebi içinde yaşadığımız çevre, dünya o kadar kirli ki.
Yani bilmiyorum, pazara gidiyorsun. Çoğunlukla pazardan alışveriş yapmak lazım. Hani pazardaki üreticiye güvenmek. Üreticiler çok önemli. Yani yere üreticiler, organik beslenme. Yani Türkiye'de durumu şu an bilmiyorum. Burada erişebiliyorum ama organik şeyi nasıl, çok şu an bilemiyorum. Ve toksin yüklerimiz bu kadar artınca gıdalar kanalıyla Evet. biliyorsun, tarım ilaçları Hı şu hı anda hı çok hı hı. kronik hastalıklarda tetikleyicilerden. Dolayısıyla toksin yükümüz bu kadar şey içerisinde, elektronik sistemler, radyasyon içerisinde oturuyoruz. Aynen. Bunların hepsi karaciğerimize yük. Karaciğerimiz ise bütün vücudumuzun yükünü çeken organ. Ev yoğurdunu sormuşlar. Ben şimdi hemen soruları bir yandan şey yapıyorum. Ben bakamıyorum, o kadar şey değilim. Ev Ev yoğurdum. Yani Ya inek probiyotik sütünden olunca ben yani çok evet, şimdi azalttım. bu çok tartışmalı bir şey ama hani Hastalığınız yoğurdum. varsa, hastalığınız varsa bence kesinlikle çıkarmalısınız. Benim hiçbir hastalığım olmamasına rağmen mümkünse yani eskiden ben deliler gibi yoğurt mayalardım. Hatta özel mayalar hani özel bakterilerle mayalardım. Şimdi e, özellikle mayalamıyorum ama nasıl diyeyim bir yerlerde denk geldiğinde canım böyle çok istiyorsa o şeyi yemek yiyorum. Sakınmıyorum. Yani çünkü benim bir hiç hastalığım yok. Altta yatan bir şeyim yok. Ben de Sarkoidozda öyle da bakıyorum. glutensiz beslenme fayda sağlar. Sarkoidozu soruyorlar. Glutensiz. O da yine etiyolojisi bilinmeyen e, granüler söyleyemedim. Özel bir hastalık. O yüzden şöyle diyeyim Hashimoto'nuz varsa bugün Hashimoto konuştuğumuz için Arife Hanım Hashimoto'nuz varsa yoğurt, kefir hayvansal gıdadan bitkisel sütlerle belki yapılabilir. İşte Ya kaju. bu biraz kişi hekiminize de bağlı, biraz size de Aynen. bağlı. Ve Yani kendi bedeninizi tercihimiz. dinleyerek Aynen. çok katı ben mesela yok bu yenmez bu böyledirleri Ha. çok, hiç sevmiyorum. Evet, O çünkü bak, yüzden olay şuraya geliyor. Bir şeyleri böyle yediğimiz zaman da çok suçluluk duymamak lazım. Bence kesinlikle, bak, benim de hastalığımın dengesini değiştiren şey duygularım, düşüncelerim, hislerim ve sindirimimi de etkileyen şey. Sindirim sistemimin iyi çalışabilmesi benim iyi duygular içinde olmam gerektiriyor. Dolayısıyla yediğim şeyi suçluluk içerisinde yemem, stres içerisinde yemem. Bunlar bana daha çok zarar veriyor. yani Dediğim hep glutenden. Asumancığımın kulakları çınlasın. Onunla da biz bu konuyu çok konuşuruz. Şimdi sarkoidozda gluteni tüketmezsiniz. Eğer mutsuz olarak gluteni tüketmeyerek yerseniz o mutsuzluk ve stres eğer o glutenin verdiği zarardan daha fazla zarar veriyorsa ye güzel kardeşim onu. Senin o sigarayı içerken aldığın nikotin, ağır metal, işte toksik, polisiklik, hidrokarbonlar daha çok zarar veriyorsa sen onu tamam iç. Ama Cem'cim de katıldı. Evet, Cem'in gördüm. katıldığını görünce Cem'in o haftalık eski halini paylaşıyor. Ben böyle artık Evet. yüzümü kapatıyorum. Ya Şey dehşet, oluyorum. gerçekten Yani dehşet. bu kadar hani şimdi Cem de ilk başta ağlayarak nasıl bırakırım bunları diyerek başlamış. Ya herkesin bir Stres zayıf noktası var işte, yani. Benim beslenme tabii zayıf ki. noktam hiç olmadı. Hemen Rüyacığım, bakıyorum. süremiz ne kadar bilmiyorum. Ee, isteğini kabul ediyorum. Cem geliyor. Öyle mi? Evet evet. Ben hiç ilk defa olduğu için anlamıyorum. Ekrana bile bakamıyorum. Artık gözlerim de iyi görmüyor. Hoş Ay bir geldin görür Ramazan. görmez bir dedim merhaba diyeyim. İki Merhaba. sevdiğim bir arada. Canım benim Canım. hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Nasılsın? yapıyorsunuz? İyiyiz. Vallahi beni zorla ikna etti. Buralara geldim. Canlı Sen yayın evet var. hiç İlk açmazdım. Of defa. be iyi olmuş. İlk Açılış defa. yap. Sen ilk defa mı açtın? Açılış İlk yap. Ay defa. Elif'i Evet. konuşturabildik ya çok şükür.
Diyor ki daha çok konuşmam lazım, daha çok konuşmam Ya lazım. aslında bak konuşunca bayağı konuşuyormuşum. Dedim ki Ama bu ilk sen konuşmayacaksın. Kim konuşacak Allah açılırsam aşkına? Ben hep, oy benimki bağırıyor orada. Çok kargo geldi, haber veriyor. Ay yerim onu ben alarm ya. sistemi. Benimki Alarm de burada sistemi. uyuyor. Lokum Benim. gelmedi vallahi bugün kapıdan girişte. Miyoş, come here kızım. Triflo Şey yaptınız yaptım. mı? Miyoş. Yaptınız mı? Triflo Yo, yapmadık. yapmadık. Ben Oraya yaparım. sıra Ben gelmedi. yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bana tiroidde ilaç kullanıyor musunuz diye falan sordular mı bilmiyorum. İşte benim ilacım burada. Ben senden aslında Cem şeyi bekliyorum. Üçüncü top potansiyeli alveoler ventilasyon, yani bayağıdır bir yapıyorsun. Yaklaşık bir 3 ila 6 aya kadar sen bir yarım saat yaptıktan sonra üçüncü topu çok rahat kaldıracaksın. Yani çünkü şöyle diyeyim, boy ve vücut kitle indeksindeki akciğer Tersi mi diyorsun sen? Tersten diyorsun değil mi? tersten. Hı Hı. hı. Sen de o potansiyeli görüyorum. Benim oğlum da hani böyle hiç kaldıracağımı düşünmüyordum Çok falan diyor. zorlanıyorum. Tersten hiç yapamıyorum ya. Birazcık şimdi şöyle, bu bekletme sürelerimiz var ya, bekletme süresi uzadığında ventilasyon artınca bayağı bildiğin şey gibi aslında şu hani bu böyle yüksek kalmaya, tabii böyle balon gibi şişmiyor. Bir 15-20 dakika çalışıyor. Mesela ben bir filmde yarım saatte başardım. Ben de inanamadım. Nasıl böyle falan böyle bayram havası. Ben de öyle olurum herhalde olsam. Bence Gördün toplarda mü sorun var. diye Mehmet'e bağırıyorum. Bence toplarda sorun var. Kalkmıyor. Ben çok zorladım. Kalkmıyor. Şöyle Diyeceğim. mesela Güç bak, şekilde kullananların bazıları hatalı oluyor. Çok arkadaşım dahil olmak üzere senin verdiklerin dedi mesela bozuk çıktı başka yaptı falan. Yani hiç kaldıramayanlar bence bir alet değişikliğine gitmeli. İlk Aynen. denesinler. Bir denesinler. şunda bakın Yani Oo, Cem sen helal kaldıracaksın. olsun be. ama Kaldırdın. bu şu cihazda, bakın kırmızı işaretli cihazda, bunda bu şu cihazda, benim poliklinikteki getirdiğim cihaz, tembelsem üçüncü havalanmıyor. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey ki yerinde fırıl fırıl dönüyor yani. Bunda bir gariplik var bak. O hayır. Şimdi fırıl fırıl Elif'inkiler niye öyle dönüyorsa, renkli ya? O ne öyle ilk defa öyle fırıl renkli. dönüyorsa- Seninkiler niye öyle çok renkli? İlk defa öyle gördüm. Amerika şeyi mi? Amazon'da Amerikan öyle. versiyonu. Yurt Amerika'da dışındakiler- öyleymiş. Evet Amazon'da o şekilde Aa. var. Özlem'in de İrlanda'da o şekilde. Hmm. Söyleyiver şunu. Bununla ben eğer böyle tembelsem, o gün biraz az yaptıysam üçüncü beyazı zor kaldırıyorum. Teyzenin birine poliklinikte, bak teyze bunları kaldıracaksın dedim. Bak Hı. dedim böyle yapıyorsun dedim. 2 topu kaldırdım, tamam mı? Kızım diyor, sen diyor kendin kaldıramadın, bana kaldıracağım diyorsun diyor. Ben böyle hırs yaptım, hemen boşalttım. Bir daha çektim. Bak dedim kaldırdım dedim. Hani böyle o yüzden az önce bir vatandaş takipçim şey sormuştu. Üfleyerek de faydası olur mu? Evet. Burundan doldurup bekleyip üflediğinizde de faydası olur. Mesela bunu tersi üflerken böyle başım dönüyor gibi değil de böyle bir şey oluyorum. Zorluyor Basınç beynimi. artışını Hani, hissediyorsun. evet. İşte Diğer türlü hiç aslında- olmuyor ama tersten oluyor. Aslında Sen işte yapacaksın. Sen azimlisin Cem. Ben senden Ben bekliyorum. yaparım. Bunu da yapacağım. Hayır. Ama her gün ben çalışıyorum sende işte. yani Gerçekten şimdi yapacaksın. şöyle, o potansiyelin işte zamanla gelişmesiyle oluyor. Pat diye olmuyor. Ben de yapabileceğime inanmıyordum ama Tıpkı buna dediğimiz gibi normalde hep diyoruz ya zamanla yapacak, üzülmeyin, kalkacak. Aynı aynen. şekilde tam tersi de öyle. Hatta yani çok böyle nasıl diyeyim, kondisyonlu arkadaşlarına Aytül hocamların kulakları çınlasın, izliyorlarsa vermişler. Hani böyle çok böyle sporcu birisiymiş, kaldıramamış.
aa falan nasıl? Çünkü bu yogik nefeslerle Hindistan'da böyle nefes eğitimlerinin pek çoğunu nasıl diyeyim ileri düzeyde çalışmış bir takipçim var. Bir gece sabaha karşı uykum kaçtı. Baktım nefesler konusunda da bilgili. Bir anda müsait misiniz? Sizi aramak istiyorum dedim. Aradım, görüştük. O da diyor hocam diyor ben diyor o kadar nefesler hani çeşit çeşit nefesleri biliyorum. Üçüncü top kalkmadı ilk başta inanamadım diyor. Hani Evet. kolay görünüyor o kadar basit değilmiş falan tepkisini çok kişiden aldım. O yüzden diyorum sünger çıkarınca o filtre çıkarmanıza da gerek yok aslında. Evet. Yani O filtreyi hep süzme görevi var. O onu yüzden kaybediyorlar bir de yıkarken. Ona dikkat edin. Kimse onun orada filtre olduğunu bilmediği için suya Aa, basıyorlar nedir? onu. Koyuyorlar Filtre ve nerede? gidiyor. Ne filtresi? Nerede? şurada Bak Elif de bilmiyor. seninkinde Aynen. Onu sen herkes fark bilmiyor. etmemişsindir. Şurada şu ara aparat var Elifçim. Şunun içinde bir filtre var. Çıkar Aa. onu diğer ucun. Bu arada tabii Elif'in de hiç temizlemediği ortaya çıktı. Bunu söylüyorsun. Hiç ben Elif'in Lütfen hiç o temizlemediği konuda ortaya Cem çıktı. Özkök'ün Reels videosu var. Çok güzel anlatıyor organik diye. Benim temizlik videosunda klasik temizlik. Sirkeyi Hemen koyuyorum. senin Karbonatı Reels'e da koyuyorum. yönlendiriyorum ben. O kadar işimi Ay Cem, çok kolaylaştırdın ki harikasın Allah ya. razı Her olsun şeyi vallahi. her şeyi o kadar estetik bir şekilde anlatıyor ki hayran hayran izliyorum yani. Ama Aynen, senin Bak, bir şey bilgilerinden de göstereceğim. faydalanıyorum. Efsane yani. O web sitende falan çok değerli bilgiler Ay var. ben aslında bak beni motive ettiniz bugün ya. Gerçekten arada bir çıkıp konuşmam lazım. Ha. Sayfaya bir şey eklemiyorum aslında. Çok eklemek istediğim şey var ama göstermek istediğim bir şey var Cem'cim sana. Hı, Dün göster. seni andım. Bak. Ay çok güzel olmuş. Bak. Çok güzel Vallahi olmuş. harika. Yavaş. Ben de Oluyor. Elif'ciğim, Ama ne benim kadar için- güzel değil mi enerjisi? Aa, çok güzel. Sen böyle o çiçeklerin açıyor. Ay açmış falan oluyorum ben böyle. Çok. Ben de Ya ben size neden yarın sabah bakamıyorum? Ben maymun neden tırmanması bakamıyorum çiçeklerini bilmiyorum. çekeyim. Pes pembe. Yatak odasının penceresinden ağacın tepesi pes Ay, pembe. çok Bak güzel. bak sulaması. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu da Cem'den kıskandım. Cem'in böyle kullandığı bir şey var, tamam mı? Onu gördüm. Ay dedim bu ne kadar güzel. Benim Bazen sulama- öyle böyle hani öyle basit şeyleri Cem Bey bunun linki var mı? Linki var mı? Linki var mı? Koysam bunları var ya yani çok basit bir şey ama işte insanlar bunlardan etkileniyor. Küçük ama Ay evet hoşuna ya, gidiyor çok insanların. estetik görünüyordu. Dedim ki Çok- dedim ben böyle bir şey alayım. Bak İnce sulamak da uçlu çok güzel oluyor çiçek sularken. Çünkü böyle biraz hani yavaş yavaş sulamak Aynen. gerekiyor. Bakar mısınız benim bu potusa ne oldu? Senden Ağaç. zaten bu çiçek Bak benim bakımını boyumda şu öğrenmem an. lazım. Benim boyumda ya. 2 metre olacak yakında. Bakar mısınız? Bu Kocaman senin doğum oldu. günü Muhteşem hediyen. ya. Bu senin Muhteşem. doğum günü hediyen mi? Bak iyi takipçi nasıl biliyor? Evet inanmıyorum. Nasıl biliyor? Rezancığım sevgiler canım benim. Bir şey Rezan da bizlerle. söyleyeceğim. Arkadaşlar hazır platformu bulmuşken bu ay benim doğum günüm. Anneciğimle aynı ayda doğmuşuz. Ay akrep. Evet. Bitmedi bu ay. Akrepler doğa. No ben akrep değilim hayatım. Ben yayım. Bildiğin yay Yaysın. yani. Ha, oo. 28 Kasım çok özel bir doğum günü. Çünkü artık 40'ları bitiriyorum. Mete Bey 30 sizi ne de 40 alayım. ya? 40 oldun mu ya sen ya? 35. Evet oldu tamam, Yani. teşekkür ederim. Rüyada 30, 34, 35. Ay. Genç kızlar da. Özel Ee, benim için özel oldu yani bu şey. Çok Sizi güzel görmek bir yaş Ben olsun. iyi en geldi. çok Cem'in bu haftalık öncesi sonrasını böyle kapatıyorum yüzümü. Her perşembe aynı insanlardan aynı tepkiler. Çünkü diyor hani herkes kilo veriyor ama bilmiyorum o bendeki o değişim nasıl bilmiyorum yani. Başka bir Senin- şey. Başka Bir şey o bende. söyleyeceğim. Senin Söylersem çok gerçekten eski. başka bir şey olmuşsun. Yüzün gözün parlamış böyle, yani böyle dedim Ama ya hep kurtlar diyorum temiz daha Burundan alıp beslenme, burundan nefes. veriliyor Beren'e. Cemcim Kurtlar Vadisi'ndeki şeyler gibisin bir öncekilerde. Bana Şimdi beni böyle nelere yakışık. benzetiyorlar inanamazsınız. Neler ben onu söylemiyorum artık hani o
o tayfa kızmasın diye Yorumlara ama. bakıyorum Mehtap Hanım. Şimdi yorumlarda bize sorular geliyor arkadaşlar. Tamam, tamam. Ee, Ay çok hoşuma gitti. Bunu yapmamız lazım bir daha. Ne güzel oldu burundan alınıp üçümüz. burundan verilecek. Şimdi bir şeyi burundan şimdi ben şunu şöyle söylüyorum. Burundan alıp ağızdan verirken üstüne 5 lira para veriyorsunuz. Tamam mı? Zarar ediyorsunuz. Burundan alıp burundan verdiğinizde 55 lira kazanıyorsunuz. Halen zarar etmek istiyorsanız tabii ki verin ağzınızdan. Bir de Yani- şöyle bir şey var Rüyacığım, onu da vurgulamak lazım. Bizim mukozal şeyimizin olduğu, burun da dahil olmak üzere o tüpümüz var ya, burundan ağızdan başlayıp bütün vücudu dolanan, ikinci cildimiz kabul edilen o Mukozal. şey Malt. evet. Orada mukozal yapı olduğu için aynı zamanda bağışıklık sistemi orada yani orada yakalıyor bazı şeyleri. Öyle de bir etkisi var burundan nefes alıp Tabii ki. vermenin. Yani Ya ağızdan almak yerine sinüslerin, etmoid, frontal sinüslerin ve burun içinin özel mikrobiyatası var. Ağız içinin keza öyle. Ortodonti öne çıkanlarda hava yolu diş hekimi, miyofasiyel diş hekimi Yağmur Hanım'la yaptığımız canlı yayında çok ayrıntılı bir şekilde psikonöroimmünoloji, miyofasiyel hava yolu dentist diş hekimliği de ve kulak burun boğaz hocaları, ben burunu bilmem, ben akciğerciyim. Ben ciğerciyim. Ama burun uzmanları bunu böyle söylüyorsa ben diyorum ya hani bu burun nefes alıp vermek, koklamak için. Ağız şarkı söylemek, yemek yemek, öpüşmek için. Lütfen yerlerini karıştırmayalım. O yüzden Cem Bey'in öne çıkanlarda evde yetişebilecek bitkiler harika bir hem öne çıkanlarda Havayı var. temizleyen bitkiler ve onlara nasıl bakmalıyız ve nasıl Bakımları, yetiştirecek bakımları diye şahane var. bilgiler var. Lütfen sağ ol. oradan Beyza Hanım. Bu arada bana sormuşlar, ilaç kullanıyor mu Elif Hanım diye. Evet, kullanıyorum. İlk başladığım şekilde 10 yıl önce yani daha doğrusu şöyle, şu anda aslında ben T3, T4 karışık olan Armor diye bir ilaç kullanıyorum. Yani sentetik değil. Hı hı. Öyle, onu ben de ilk defa baktım, hiç anlamıyorum ya, şimdi tecrübesizim, böyle okuyamıyorum da şeyi. Öyle Hiç mi sormuşlar. açmadın daha önce canlı yayın? Hiç açmadım. Benim Hiç böyle sosyal anksiyetem Açılış var. yaptım. Sen bayağı bir yani. Sık boğaz o kadar direnci kırdım ki ben. Ya biliyor musun, hayır Burundan diyemedim. vereceğiz Yani Meltem Hanımcığım. neredeyse son dakika kaçacaktım. Beni aradı, kaçmıyorsun değil mi dedi. Yani o Yani kadar niye bu kadar bilgiye sahip olup nasıl bu kadar kaçar bir insan ya? Neyse kırdın o işte şeyden, yani bacağını kırdın derler ya. anksiyete işte, böyle sosyal ortama. Aslında çok ilginç. Süre bitti mi? Ben süre nerede görünüyor onu da bilmiyorum ama. Hayır burundan alıp burundan veriyoruz. Her Bir şey türlü bir şey söyleyeceğim. Bu benim hastalığımın tetikleyicilerinden bir tanesi de ve ben ezber bozan bilgi derken bunu söylüyorum. Bakın, tetikleyiciler dedik. Sizin hastalığınızın altında yatan tetikleyiciler saydık. Geçirgen bağırsak, gıda hassasiyetleri, besin yetersizlikleri, stres yönetimi. Ben hiç kimsenin söylemediği bir şey söyleyeyim mi? Hastalığınızı tetikleyen şey karakteriniz. Karakteriniz nedir bu karakter? Mükemmelliyetçi olmak, hayır diyememek, fazla fedakar olmak, fazla empat olmak, her şeyi çok hissetmek, A tipi kişilik olmak falan. Bütün bunlar aslında sinir sisteminizin üzerinde bir yüktür. Bunu kimse bahsetmemişti. İlk defa söylüyorum. Önemli bir tetikleyicidir karakter. Çok iyi. Ben hemen buna bir reel çekeyim, uygulamalı. evet çok güzel oluyor. Sen anlat, ben Ben uygulayayım. atıyorum direkt, senin mesela Reels'i var diyorum. O Görüyorum kadar ya, çok tatlısın. güzel Evet. oluyor ki şey yapıyor. İnsanlar Triflo bazen temizleme görmek videosu istiyor çünkü. Cem Bey'in var. Reels'lerinin içinde. Hatta şimdi hikayeye koysana triflo temizleme. Ya Koyayım, benim Reels'ini benim koyuyorum. güzelim vagus siniri yazım o kadar güzel, hiç okunmadı. Sen bir Reels çektin üstüne. Vagus Oo, patladı, patladı vagus. ortalık. Vagus uçuyor. Vallahi Bilgiler ama senden, çok uygulaması iyiydi ya. benden. Duş Soğuk bile duş aldım dedi. bekliyorum. Sen yakında duş Soğuk- alacaksın dedi. Duş bile Soğuk aldım. soğuk duş bekliyoruz. Evet. Yaptım işte soğuk duş ya. Evet, soğuk No duş. no no no. Soğuk duşa özel Soğuk duşu bekliyoruz. başlı başına uygulayacağım onu. Evet, o Ya. tek bir konu. Aynen. Şimdi spor yaparken
evet, ben de Reformer Pilates'e gidiyorum. Bu Pilates yapımında da eğer ki bedeniniz sıkışıp zorlanmıyorsa yine de burundan. Yani Ebru Şallı Hanım'ın o Pilates'inde yanlış, ağız florasını bozuyor. Aynı şeyi burundan yaptığınızda yapabiliyorsanız, kondisyonunuz izin veriyorsa burundan vermeye gayret edin. Çünkü artık tüm spor aktivitelerinde bu burundan vermenin üstünlükleri üzerinde çok daha nasıl diyeyim, akademik düzeyde çalışmaları, sunumunu şey yapacağız, ortaya koyacağız. Çünkü büyük üstünlüğü var. Nitrik oksit servet değerinde. Yani sen durduk yere, nasıl ki uyku servet değerinde ve biz hani mavi ışığa maruz kalıyoruz, uykunun kıymetini bilmiyoruz. Nasıl ki açlık servet değerinde, bunun kıymetini bilmiyoruz. Aslında işte evet, egzersiz, nefes egzersizi önemli ama mesela ben en çok bu nefesteki o esneme hareketinin ve bunu yaparken ben mesela sabah esnememde böyle yerde bu aşağı bakan köpek şeklinde esnediğimde, gerdirdiğimde burnumdan alıp da tepe taklak toraksı tepeye çevirip alt kısmını inip de üst kısımlarını aşağıya indirdiğimde onun getirdiği bir mucizevi havalanma oluyor. Yani böyle sıkışmış, yani size böyle şey, o görüntüyü daha net çekse bir tane var ama ameliyat videolarını koymamı yasaklıyor Instagram. Şimdi ciğerin üstündeki bu balonların üzerinde Cem bir örtü oluşuyor. Dekortikasyon dediğimiz işlemde. Sen bana galiba bunu atmıştın bir kere WhatsApp'tan. Ben hepsini O izleyememiştim. normal havalanması. Bir de o balonun üstünde örtü oluyor. Şimdi içeriden şişiriyor arkadaşlar, anestezistler. Ben bu örtüyü almadan ne kadar şişirirlerse şişirsinler açılmıyor. Şimdi bu örtüyü alıverince böyle diye hani o üstündeki sıkışıklığın kalkmasıyla rahatlıyor. O kadar güzel bir havalanma ki işte eğilip hani o secde hareketinde egzersizdeki alt kısımlarını, akciğerin yani şu kısımlarını havalandırdığımızda o yüzden çok güzel bir Ay nasıl? havalanma oluyor. Şunu gösterecektim. Fotoğraf görünüyor mu? Görünüyor. Heh. Şimdi ben bu fotoğrafı özellikle çektim. Bahsettiğin şeye de uyuyor biraz, değil mi? Bakayım, göremedim ben. Yazılar geliyor. Görünüyor mu? Köpeğin Duruşunu fark ettin mi? Evet. Aynen. Zaten şimdi mesela benim kucağımda yatarken lokum kalkıyor. Gidiyor, kolları uzatıyor. Böyle bir gerdiriyor. Ya diyorum çok hani Lucky de yapıyor onu her sabah. Aslında hayvanlara hani baktığımızda onlar her şeyi aslında kolayca çözmüşler. O kadar netler ki çocuklar da hayvanlar da kızıyorlar. Öfke bizim gibi o da öyle yaptı, böyle onu öyle demiyorlar. Direkt tepkiler, direkt net tepkiler. Hani o çok iyi bir şey aslında. Ben de böyle bu kadar hani rahat değildim. Hatta ilk başlarda şarkı söylüyorum diye çok fırça yedim çevremden. Ne şarkı söylüyorsun falan. Sonra bir doğum günümde yan masada takipçilerimmiş, 2 bayan oturuyordu. Erkek kız kardeşimle oğlum, ya işte söyleyip duruyorsun. Bir de yüzünde hani nasıl çıktığını, rujun mu çıkmış, hiç dikkat etmiyorsun diye kızıyorlar bana. Takipçilerim de döndü. Lütfen dediler, karışmayın. Biz bekliyoruz şarkılarını Rüya hocamın. Ondan sonra sustular artık. Benim karışmıyorlar. Bak Rüyacığım, Çinlilerin bir sözü varmış. Kadim Çin biliyorsun, tıbbı çok şeydir. Evet, tabii. Şarkı söyleyen hasta olmazmış. Çünkü sen şarkı söylediğin zaman vagus sinirini uyarıyorsun. Ya geçen pelvik taban terapisti, inşallah pelvik taban terapistiyle birlikte şey yapacağız. Canlı yayın yapacağız. Ben şu kitabı bir halledeyim. Pelvik tabanı bile iyileştiriyor.
Yani cinsel gücünü de arttırıyor. Yumurtalıklarını iyileştiriyor. Yani böbrek üstü bezini, yani şarkı söylemenin hani vagus üzerinden etkisi hariç. Şimdi şöyle, diyaframın vagusa etkisi var. Ayrıca sizin her bir baloncuğunuzda juxtapulmoner reseptörler var. Bunlar dolmadı, daha 1,5 litre almadı diyor. Piezo reseptörleri varmış onların içinde. O piezo ayrı, yeni bulundu. 2021'de Nobel ödülü aldı piezo. Bak bunları anlamıyorum. İşte balonların her birinin etrafında Cem bir şey var, alarm sistemi var. Yeterince oraya voltajı verdiğinde, yani akciğer kapasitesi 1,5 litreyi geçtiğinde diyor ki tamam, rüyayı iyileştir ya. Herringbauer diye bir adam bulmuş ki o adı vermişler. Ben de yani işte diyorum ya, her yol nefese çıktı. Okudukça ya ben nasıl, hani kesip dikiyordum, bunun nasıl farkında değilim. Ya Ayten teyzedeki değişimi görseniz, yarına türkü sipariş ettim. Her gün bir türkü söyleyeceksin bana diyorum. Çünkü o ilacı aslında düşününce yani şimdi sen Deniz'in arkadaşın, şimdi Deniz'in gittin şarkı söylüyor. Hayat 2 bilet diyor sana. Tamam mı? Ama mutsuzsan, canın sıkkınsa o şarkıyla keyif alabiliyor musun? Kafan doluysa. O şarkı... Biz insanlara şey yaptık zaten. Bu bizim seninle aynada dansımız. O kadar çok kişiye böyle motive oldu ki hep bizi paylaşıyorlar, etiketliyorlar ya, hadi dans, hadi motive, her şey bir şey motive zaten. Yani şimdi yakında şöyle bir şey olacak Cem. Çekilin, ben geliyorum diyeceğim. Dans etmeye başlayacağım. O zaman ben elbise bekliyorum. İnşallah. Bir sonrakine. Renkli bir elbise bekliyorum. Aynen. Dopamin. Bak bugün maviyle rutinler diyor, insanlar hep şey yazmış işte, bu şey yağ çekme, dil temizleme falan, yani bu ya bu rutinlerimiz de o kadar önemli ki, yani nefes kadar onlar da çok önemli. Her Tabii. Dilimi sıyırırken hep sen geliyorsun aklıma. Bak diyorum, bunları diyorum üşeniyordum. Ben yağ çekmeden kötü bir tecrübem var. O yüzden çok sık yapmıyorum falan. Hani çok yoğun, düzenli yaptım. Zaten çok iyi bir mikrobiyatan olunca bu sefer mikrobiyatanı abartınca bozuyorsun. Yani ben bayağı 10 dakika falan yapıyordum. Her gün yapıyordum. Uzun yapıyorum. Her gün değil. O yüzden yani böyle yağ çekmeyi ben ağzımızdaki bakteri popülasyonunu, virüs, bakteriler, yani bazen dehşete düşüyor insan, orada nasıl bir şey gizli diye. Aslında bütün içimize, yani işte ben bu kavramı çok seviyorum, ikinci cilt diye. Yani GI tract diye bağırsak kanalımız var ya, ya da gut kanalımız var ya. Evet. Ağızla Bakın, Allah başlıyor. aşkına. Şu cildim, işte benim hani çok ciddi lekelerim vardı. Buralarımda da şöyle vardı. Bir sürü ürün kullanıyordum. Bir sürü şey, ama hani şu Avabiyotik'le içtiğim dönem 3. paketi bitiriyorum. İnanılmaz. Mikrobiyom bu da tabii. Yani içindeki mikrobiyomlar inanılmaz etkin. Biliyorsunuz yani hani her reklamla yerde ayrı işim bir yok. popülasyon var. Ağzımızda ayrı, burnumuzda ayrı, bağırsaklarda ayrı. Cildinde Akkermansia muciniphila, bu yıllardır üzerinde üretilmeye çalışılan, mesela Lactobacillus salivarius K2 var. Pastil 2 saat onun nelerin nerede nelere etki ettiğini dinledim. İşin en son epigenetik konseyinde, konferansında Şebnem Hoca bağırsaktaki bakterilerin de hani bu hidrojen sülfür üreterek hipoksik kalınca bozduğunu, ozonuyla oklidensleri ayırdığını, bağırsak duvarlarını yapısını bozduğunu anlattı. Hocam dedi, hep diyorsunuz diye dedi. Şimdi Şebnem Hoca da böyle arada yaptıkça anlatıyor. Hatta dün Pınar Hoca Ankara'da, çok güzel bir yaşam koçu o da, triflosunu nefeslerinize sahip çıkıyoruz hani diyerekten paylaşmış. Rüyamda Pınar'ı gördüm.
Beraber böyle kamp gibi bir yer yapmışız. Orada girişte diyorum haber vermiş miydim? Gelmiş iyi olmuş falan diyorum. Gündüz trifilo paylaştık Pınar. Dedim rüyamda gördüm ben seni paylaşacağını. Asıl Bak konuya mavilete gelsek giymişiz. Elif Rezonans Şeyma Hanım. deniyor buna işte. Evet, Yani Hashimoto'da titreşim. ne durumdasın sen? Söyle bize. Şimdi birden U dönüşü yaptı. Böyle birden Evet. beklenmedik. Şimdi asıl konuyu sormuş. Hashimoto'da ne durumdayım? Gayet yönetiyorum işte. Sesleri dinliyorum. Sürekli bir dans halindeyiz. Müziği dinliyoruz. Bir adım geri atıyoruz, bir adım ileri atıyoruz. Yönetiyorum Hashimoto'yu. Tabii ki işte dediğim gibi şu anda duygusal bazı sıkıntılar sebebiyle travma, anne kaybı sonrası gelişen duygusal yaşantım ve üzerindeki o travmanın üzerimde bırakmış olduğu şey sinir sistemimde, adrenal bezlerimde, dolayısıyla hormonlarımda dün bir ara sizi gördüm bahsediyordunuz. Cem bir canlı yayınım vardı. Stresle ilgili. Vardı, Evet. evet. Çok güzeldi. HPA-X'te bozulma olduğu zaman zaten endokrin sistemde de bozulma oluyor. Dondu Elif. Galiba. Dondu. Elif'in oradan. Şu an oldu. Ozon yaptırabilirsiniz ihtiyaç olursa. Ben bedava ozon terapiyi anlatıyorum. O yüzden benim ekranım dondu da ben hiçbir şey dinleyemedim. Arada kaçtı. Şimdi sordular, pıhtı sordular. Pıhtı içinde emboli diye öne çıkanlarda aslında mesela damarı şöyle bugün şimdi yoğun bakımlar için eğitim hazırlıyordum. Aslında pıhtıyla ilgili video çekecektim. Yarın pıhtıyla ilgili damarı bilgisayardan açarak anatomi üzerinden göstererek anlatayım. İlacı henüz bırakmamış. Yayını kaydedeceğim. Damarda tıkanıklık olması ve aslında bu damarda tıkanıklık olmadan kanınızın akışını yönetmeniz aslında sorunlar. İşte bu otoimmün ya da oksijenizasyon ya da o kanınızdaki kümelenme bozukluklarını işte damarsal yapıda fizik kanunları var. Bunun içinden akan kan eğer pilav gibi olursa en başta su alımınız çok önemli. Bu borunun içinden akan kan pilav gibi olursa emboli atma ve pıhtı atma durumlarınız çok fazla sıklıkla oluyor. İşte o damarın içerisindeki o yapıyı, plağı oluşturan şeyler nelerdir? Onlara biraz odaklanmak gerekiyor bu noktada. Aynen. Şimdi akciğerinize de saçılan parçacıkları vücut akciğerin işte havalanmayla eritme potansiyeli var. Akciğerdeki pıhtının şimdi pıhtı şurada geldi şu damardan. Bunun böyle kıpırdamadan durduğunda mı bu pıhtıyı çözersiniz? Bu şekilde çalıştırdığınızda mı? O yüzden ozon konusunu pıhtılaşmayı bir şey demem doğru olmaz. Çünkü ben ozon tedavilerini yönetmedim. O yüzden yapabilir. Şöyle her şey pıhtı yapabilir. Onları işte listeden sayacaktım size. Kalp yetmezliği hastası olmanız, şekeri fazla tüketmeniz, 2 saatten fazla immobil yani hareket etmeden kalmanız, karaciğerinizde pıhtılaşma kaskatı dediğimiz 12 basamaklı ben Cem'e veriyorum. Cem Elif'e veriyor. Bu aşamada eğer Cem gidip mutfaktan bir şey alıyorsa verdiğim faktörü Elif'e uzatamıyor. Yani 12 intrinsek faktör yani hücre içi faktörler, hücre dışı faktörler diye tarif edeyim. İntrinsek ve ekstrinsek dediğimiz pıhtılaşma mekanizmaları var. Ve bunlar otomatikman her bir basamağı buraya geliyor. Mesela hani bu karından yapılan küçük enjektörler var. İşte kolundan yapmaya alışkın ya pıhtılaşma bozukluğu olanlar. O ilaçlar
faktör 10A diye 12 basamaklı pıhtılaşma yolunda faktör 10A diye bir protein var. İşte onun üzerinden etki ediyor. Otomatikman sizin kanamanızı arttırıyor. Yani düşünsenize 12 basamaktaki bir tanesini veriyorsunuz. Bunu arttırıyor. İşte faktör o basamaktan bir tanesi kalsiyum. Yani kalsiyumunuzun değişmesi pıhtılaşmanızı değiştiriyor. Magnezyumunuz ona keza. Nefesin her dokuya bırakılması ve dokudan alınmasında çinkonuz önemli. Yani nefes egzersizi yapan lütfen çinkosunu bir tık daha fazla tüketmek zorunda. Şimdi misafirlerin geleceği zaman ne yapıyorsun Cem? Fonksiyonel bir masa hazırlıyorsun. Her Evet. zaman bir bol kase hazırladığın yemeği misafirlerin geleceğinde yeter mi? Yetmez. İşte çinkonda sen eğer spora gittiysen dakikada 21'den 65'e çıktığı için oksijenizasyonun orada daha çok tüketmiş oluyorsun çinkoyu. Magnezyumu da keza, çünkü TCA dönüyor. 800 enzime magnezyum yetiştiriyorsun. Yani o yüzden takviye düzeyleriniz bile harcamanızla değişiyor. Elektrik faturanız gibi bu ay misafir geldi. Bütün odaları ısıtmanız için açtım kaloriferleri. Ne oldu? Fatura geldi 1500. Evde yoktum. Sık sık İstanbul'a gittim. Düştü 600'e, 300'e. Aynı böyle beden de aslında bir makine. Bu pıhtıyı yönetmeyi öğreneceksiniz. Aynı Hashimoto gibi Şeyma Hanım. Pıhtınıza teşekkür edin. Ya o pıhtı. Bakın hatayı burada yapıyorsunuz. Aslında olay burada. En son sorum da buydu aslında sana ya Elifçim. Hashimoto'na teşekkür ediyor musun artık? Yoksa bu kadar donanımlı olmayacaktın. Bunların hiçbirini bilmeyecektin. Teşekkür ediyor muyum? Ediyorumdur. Nefesime teşekkür ediyorum. Orası kesin. Çünkü Artık nefesim benim... Hashimoto'na da teşekkür edeceksin ve pıhtısına Şeyma Hanım teşekkür ettiğinde Cem iyi ki bunları yaşamışım diye Dün onu teşekkür dedim edin. zaten. Ben teşekkür ettim. Hasta oldum. Teşekkür ed. Yani o kadar çok şey kattı ki bana. Gerçekten yani bir filmde de hani izlemiştik ya, bu hani hastalığına sen teşekkür ettin mi diye sormuştu başroldeki Evet. adam. Zeytin ağacında. Evet, yani zeytin ağacı. Mesela o kadar yani o anda anlamadım ama sonra kendi hayatımla da özleştirince evet dedim. Evet. Teşekkür ederim hani hastalığıma Yani ve bir şekilde senin farkındalığının artması için farkındalığım seni arttırdı. uyandıran bir alarm gibi oluyor. Evet, yani her anlamda. Ben bunu fark ettim ve şimdi o kadar derinini biliyorum ki, ama herkesin anlayacağı şey nefesine teşekkür ettiğinde. Nefes yoksa hiçbiri olmuyor. Hiçbir Ve ben şey yok. bütün Senin bu hepsinin hayatta. o HPA aksını aromaterapiyle değişmesi, yani düşünsenize bugün yazdı, tonlarca ilaçla geçmeyen idrar yolu enfeksiyonunda günlük pede her kadının bir niyolisi olmalı. Hatta her erkeğin de olmalı diye son kongrede anlattı Hülya. Çünkü papillomvirüs erkeklerde de oluyor. Dudakta uçuk. Niyoli, yani basit aromatik yağ dersiniz ama 3-4 kür antibiyotiğe rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonunda günlük pede damlatılan bir damla niyoli hastalığı kesiyor. Yani ben bunu ameliyat olmadan, yani bizim kalp damardan bir arkadaşım vardı. Bize geldikten sonra zaten hastayı biz hani ameliyat ederiz ama tamamen iyileştiremeyiz. Şimdi bugün bana bir bypass sonrası anjiyo raporu attı tanıdık bir arkadaş. İşte sol ventrikülde dilatasyon var falan filan. Şimdi her şey aynı devam edip damarı değiştirdiğimizde hastanın yaşam süresini uzatamayız. Hasta kendi yaşam süresini uzatmak isterse uzatırız. Ya ben ameliyatı yapıyorum. Benim zaten bu toplarla haşır neşirliyim. O yüzden çok fazla. Şimdi ben mükemmeliyetçiyim ya senin gibi Elif'ciğim. Şimdi hasta yatıyor. Ciğeri sıyırdım. Tekrar bant oluşacak. Ben sıyırdım, pırıl pırıl yaptım. Böyle
hatta böyle Özgür abla tamam yeter deyip elime vurur. Hani çünkü böyle biraz fazla sıyırırsan tekrar delinir akciğer. Hani iyinin düşmanı en iyidir. İyinin de ya, maalesef bunu İşte çok iyi bilen bir hava insan olarak. kaçağı olmasın diye hadi çıkalım artık, tamam, düzgün kanama kaçak kontrolünü yaparız. Ay dur şuradakini de alayım, böyle üstündeki o yapışıklıklar var ya, pırıl pırıl temizliyorum. Ondan sonra hasta yatıyor. Vallahi seni döverim diyorum, tamam mı? Dövüyorum. Çünkü hani sırtını Dövüyorum. dövmezsem çalışmıyor. Yani Emrah diye Özgür'ün bir hastası. Zaten şimdi Özgür çalış diyor. Sakallı bir adamcağız. Çok kibar ama. O kadar kibar ki. Ben de böyle cadalozum. Ondan sonra çalış çalış diyor. Abla ne olur uğrar mısın? Çalışmıyordu. İşte Ayten teyzeyi palyatife gönderdiler. 15 günde ya. 15 günde trakeostominin çekildiği vaka neredeyse yoktur ama güzelce çalıştı. Elmaları topladı. Kızı ağlayarak ellerime sarılıyor. Korkuyorum annemi kaybedersek diye. Şuradan nefes alıyor. Dedim korkma. İşte anlattım inşallah. İnşallah maşallah yok. Yani kabloyu döşüyorsun, pat düğmeye basıyorsun, elektrik yanıyor. Hani geçecek mi bilmiyorum. Ama nefesin varsa bunu geçirebilmek için, hani işte az önce mesela kan şekeri hep tip 1 diyabetli 100 küsürlere çıkan kişi 84 çıkarmış. Ben yalan söylemiyorum. Yani deneyin, görün etkilerini. İnşallah daha çok çalışmalarla bunları bilimsel dergilerde de yayınlayıp sunum yapacağım. Allah bana o günleri nasip etsin. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ben de son söz olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Belki tekrar toparlamak adına şöyle. Vücudumuz gerçekten Ben başlamadan çok özür diliyorum. Ben çıkıyorum. ayrılıyorsun. Tamam. Sizi çok Görüşürüz. öpüyorum. Kendine Çok çok iyi Çok bak. İyi ki teşekkür ederim geldin. Cem'cim. Herkese İyi ki geldin, kendine iyi bak. renklendirdin. İyi ki çok mutlu oldum üçümüz bir araya geldiğimiz için. Aynen Tamam. aynen. Hadi iyi Kendinize geceler iyi bakın. herkese. Görüşürüz. Bye Hadi iyi bye. geceler. Bye bye. Evet, son sözün Ben de Elif'ciğim. son sözü söyleyeyim. Sen zaten vurguladın ama bu kaçabilir insanlarda. Bilmiyorum. İnanın benim ilk tecrübem olduğu için soruları göremedim. Kusura bakmayın, hiç sorulara bakamadım. Elimde bazı sorular vardı. Onları ben inşallah adres etmişimdir konuşmanın içerisinde. Ama demek istediğim şu, son söz. Hashimoto aşama aşama gelişen bir hastalık. Bütün kronik hastalıklar gibi, bütün immün sistem hastalıkları gibi. Bende Hashimoto olabilir, sende romatizma olabilir, diğerinde MS olabilir. Bu bir immün sistem hastalığıysa vücudunuzu rahatsız eden, onun yeşermesi için aynı ağaç örneğini vermiştik. Uygun olmayan bir ortam vardır ve güvende değilsinizdir. Kayıt Dolayısıyla edeceğim. da tek bütün şeyleri, olası tetikleyicilere, altında yatan nedenlere tek tek eğilmeniz, hepsini birlikte ele almanız lazım ve şunu unutmamak lazım. Vücut bir sistem. Dolayısıyla nefesinizle karaciğeriniz çok ayrı bir şey değil. Kalbinizle karaciğeriniz de ayrı bir şey değil. İşte o yüzden de her şeyi bir arada çözmek gerekiyor. Bir gluten değil yani olay. Bir işte süt değil olay. O kadar basite indirgememek lazım. Dolayısıyla da Bir kere profesyonel yemekle bir kere bir yemekle profesyonel bir dünyamız ekiple şaşmayacak. profesyonel bir ekiple ve o ekipte de en önemli faktör ne biliyor musunuz? O insanlara, çalıştığınız insanlara güvenmek, onlarla bir gönül bağı kurmak, onlarla beraber oturup masaya yatırabileceğiniz Çiğdemciğim. hayatınızı, gönül bağı kurabilmek, bu çok önemli bir şey. Ve şunu da unutmayın, ben ilacımı aldım, kendimi iyi hissediyorum, İşte bir şikayetim Bitti yok hastalık. demeyin. Çünkü bu Yok. bir immün hastalık olduğu için ilerleyen bir hastalıktır. Son aşamasında Hashimoto yanına başka hastalıklar getirebilir, Allah korusun. Dolayısıyla da yani ciddiye alın. Şunu ciddiye alın. İlaç tedavi değildir. İlaç sadece sizin hormonlarınızı dengeleyerek semptomlarınızı çok Bir yaşamamanızı, malzemedir. bir araçtır, malzemedir. bir araçtır. O sizi o geçici olarak o şeyde tutan bir araçtır. Altta yatan sebepleri bulmaya odaklanın ve onları çözmeye odaklanın ve bu çözümün de bir bütünsel yaklaşım gerektirdiğini unutmayın diyerek kapatayım. Lütfen Hashimoto'nuzu yönetin ki diğer hastalıklar gelmesin arkasından. Çünkü son aşamasında farklı otoimmün hastalıklar yanına eşlik edecek. Yani bir de şöyle, şunu da ben son kapatmadan sorulmuştu.
akciğerinizde herhangi bir otoimmün hastalıkla birlikte efüzyon olma durumu bir tık ötede. Bunu beklemenin alemi yok. Mutlaka burundan boşaltıp çekebildiğimizce çektiğimizde akciğer havalanacak. 7-8 kez çektikten sonra doldurup bekleyip bu cihaza bağlı 3 topu kaldırıyorum ama diğer cihazlarda ben de 3 topu kaldıramıyorum. Triflonun kullanımı basit bu ama olayın özü trifloda da aslında aksatmadan dönüp dönüp akla geldiğince yapmak, abartmamak ama aksatmamakta. Bu şekilde ve lütfen o hastalıklarınızı sevin. O hastalıklar olmasaydı siz pıt deyip bir kalp damarınıza gelen pıhtı, bir beyninize gelen pıhtı kadar hayatın olduğunu idrak edemeyecektiniz. Ve Pıhtı bir insan için emboli videosu var Arife Hanım. Onu da Harika. izleyin ayrıca. Ve bir insan gerçekten kendisi devreye girmezse, kendisi bu işte aktif olarak rol almazsa, en iyi doktor da gelse, en iyi tedavileri de uygulasanız, en güzel takviyeleri de alsanız, ilaçları da alsanız çözülemiyor bu işlem. Öncelikle sizin istemeniz, inanmanız gerekiyor ve sizin bu sürecin içerisinde yer almanız gerekiyor. Nasıl Yani yönetilir bahsetmediniz demişler ama önce hastalığı öğreneceksiniz. Beslenmeyi tarif ettik. Egzersizi ve hastalıkla barışmayı tarif ettik. aslında hastalığı yönetmeyi gayet güzel Anlattık. yaptık ama uzun oldu. Hastalığınızı yönetmek, öncelikle bilgi sahibi olmak ve tetikleyicilerinizi, olası tetikleyicileriniz, lütfen geriye gidin bakın neler olduğunu söyledim. Hatta game changer olarak ezber bozduk. Tetikleyicilerinden bir tanesi duygusal yapınız, karakteriniz olabilir bile dedik. Bunların hepsini birlikte yönetmeniz gerekiyor. Canım Yani Şeyma'cığım. koçlar da buna eşlik ediyor zaten bu sürece. Aynen. Teşekkür ediyorum Canım çok Elif'ciğim. teşekkür ediyorum. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Beni kaydediyorum. buralara taşıdığın için çok sağ ol. Bekliyoruz yeni canlı yayınlarınızı efendim. Kısmet, kısmet. Öpüyorum, çok Konulara sevgiler. özel. Bay bay. Bye bye.